Anime Divan'dan herkese selamlar. Bugün uzun bir zaman sonra tekrardan Bakugan videosu yapıyorum. Akos Bakuganların güçlerini sıraladım. Sıralamaya çift element Bakuganlar dahil değildir. Ana element Akos olmayan ama Akos'a dönüşebilen Bakuganlar da sıralamaya dahil değildir. Sadece ana Akos Bakuganlarını dahil ettim. Bu hatırlatmaları da yaptığıma göre videoya başlayalım. Cause I've got something left and I'm not giving in. I will not let them win. I won't stop till the end, no. 15. sırada Juggernaut var. Buradaki bahsettiğim Juggernaut, Christopher'ın Bakuganı olan Juggernaut. Hydronaut ile beraber Rabider'a karşı savaştı. 14. sırada Cyranoid var. Evrimleşmemiş Prius'u yenmeyi başardı. İkinci sezonda Percival'a yardım etti. Klaus ve Cyranoid olmasaydı Ace ve Percival kaybetmişti. 13. sırada Frosh var. Biliyorum birçoğunuz çok şaşırdınız. Ancak Frosh'u çok fazla görmedik ve kendisinin gücü hakkında çok fazla bir şey de görmedik. Güçlerini Elfin'e verince bütün gücü mü verdi? Yoksa hepsi ona geçmiyor mu? Bunu bilmiyoruz. Yani Elfin'den zayıf olma ihtimali var. Kadim Bakuganlar 100 küsür yaşlarda, yani yaşlandıkça zayıflamış olabilirler. Eğer ki böyle bir durum varsa Frosh'un en güçlü halini görmediğimiz için yaşlı haline göre sıralamalıyız. 12. sırada Elfin var. Çok da güçlü bir Bakugan değildi. Frosh'un güçlerini almasına rağmen Prius'tan zayıftı. Prius gibi özelliğini değiştirebiliyor. 11. sırada Eliko var. Eliko Gaz tarafından evrimleştirildi. Çok fazla göremedik kendisini. Belki de sıralamada kendisinden bir önde olan Bakugan'dan daha güçlü olabilir. Gaz'ı kurtarabilmek için kendisini feda etti. 10. sırada Makobas var. Percival'dan daha güçlü. Cyranoid olmasaydı Percival'ı yenerdi. Aynı şekilde Wilda'dan da daha güçlü. Büyük bir ihtimalle Drago ve Ingram dışındaki o ekibin bütün Bakuganlarını yenebilir. 9. sırada Phosphos var. Bu Bakugan adının Phosphos olduğunu bile yeni öğrendim. Sanırım Japonca adı Phosphos'tu. Lena'nın Bakuganı Helix Drago'yu yenebilecek kadar güçlü değil. Drago Ribonoid'in ve Phosphos'un kendi seviyesinin altında olduğunu söylüyor. 80. sırada Aquimos var. Linehound'u yenmeyi başarıyor. Linehound ise Helix Dragonoid'i zorlayabiliyor. Tabi Aquimos yasak gücü kullanmayan Linehound'u yenebiliyor. 7. sırada Litrius var. Dragonoid Colossus'un öldürülmesine rol oynuyor. Stoke'nin Bakugan olduğuna göre Phosphos'tan daha güçlü olmalı. Çünkü Barodius ve adamların Bakuganları Ren ve Gandelia'lı arkadaşların Bakuganlarından daha güçlü olmalı. Seviye göre değil de direkt güce göre ortak oluyorlar. Güçlü olan Bakugan'ı ortakları yapıyorlar. 6. sırada Amazon var. Amazon Titanium Drago'ya hasar vermeyi başarıyor. Şimdi diyeceksiniz ki Drago kendini tutuyordu. Evet, ancak kendisini tutunca dayanıklılığı düşmüyor. Sadece saldırılarının hasarını azaltıyor. Yani Amazon Titanium Drago'ya vurabilmesi Amazon bir AP başarısıdır. Bu durumda Amazon'un Low 2 AP'si var diyebiliriz. 5. sırada Prius var. Prius Amazon'un senseyi. Bu durumda ondan güçlü olması lazım. Dragon dediğine göre bir Bakugan savaş yaparak güçlenebilir. Yani Prius evrim geçirmeyecek olsa bile savaşarak kendisini geliştirmiş. Anubias'ın McDogan'dan hasar yiyip ölmeden kurtulabiliyor. Bir de unutmadan söyleyeyim, Angelo ve Diablo'yu Prius'ın evrim oldukları için Prius ile aynı sıraya koyuyorum. Yani 5. sırada 3 karakter bir arada olacak şekilde bulunuyor. 4. sırada Krakenoid var. Birçok kişi bu Bakugan'ı hafife alır ancak bu Bakugan çok güçlü. Kendisi Titanium Drago'nun saldırısını durdurabiliyor. Aynı şekilde eşit dövüştükleri yerler de var. Büyük bir ihtimalle
ve bu Bakugan Nerfed Titanium Dragonite ile eşit güçte. Çünkü Megmel Anobias'ı öldürüyor. Öldürmeseydi savaş devam edecekti ve en son Drago ile Krakenoid eşit dövüşüyorlardı. Tabi Drago da yorulmuştu. Bunu da göz önünde bulundurmalıyız. En azından zayıflamış Titanium Dragonite ile eşit güçte diyebiliriz. Den'in kendisi de tüm gücünü kullanarak savaşacağını belirtti. 3. sırada Ballista var. Ballista Nonette'nin Akos özellikte olanı Mektogan'ı kontrol edemiyor. Bu yüzden ilk 2 sıraya giremedi. 2. sırada TriStar var. TriStar'ın kendi Mektogan'ı var ve onu kontrol edebiliyor. Bu da onu birçok Akos Bakugan'ın önüne koyuyor. 1. sırada Radizen var. Radizen hem Mektogan'ı kontrol edebiliyor hem de tek başına Profesör Wharton ve Ballista ile savaşabildi. Wharton ve Ballista birleşince Radizen yenilecek gibi oldu. Sonrasında Rockster ile birleşti. Radizen'i yenebilmek için birleşmeleri tek başına Radizen'den güçlü olmadıkları anlamına geliyor. Bir de Radizen gücü Jakor ile kıyaslanabilir olmalıdır. Yani Jakor, TriStar ve Ballista'dan güçlü olduğu için dolaylı yoldan Radizen de onlardan güçlü denilebilir. Bir videonun daha sonuna geldik. Katılmadığınız yerleri yorumlarda belirtebilirsiniz. Tartışırız. Video hoşunuza gittiyse bir beğeni bırakıp kanala abone olabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Fearless.